Bir web site hayal edin. Sizi daha ilk saniyede bir uçağın içerisine alıyor ve gerçek bir yolculuğa çıkartıyor. Üstelik bu yolculuğun tamamını aslında tüm web sitede hissediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Bu web site ayrıca ödül aldı. Ben de ödül alan bir web siteden ilham alarak tekrardan tasarım yaptım. Sizlerle de bu videoda bu tasarımı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve projeyi sıfırdan birlikte yapacağız. Ben son bir aydır kendi kişisel web sitemi güncelliyorum ve bu yüzden sürekli tasarımlar deniyorum. Bu tasarımı özellikle LinkedIn'de paylaştım ve gerçekten güzel geri dönüşler aldım. Sizin de çok seveceğinizi düşündüğüm için YouTube'da çekmek istedim bu videoyu. Şimdi bu web sitede aslında bir hikaye var ve birbirine bağlanan kısımlar var. İşte bu tasarımı ben nasıl yaptım, nasıl ilham aldım? Gelin onları birlikte inceleyelim. Şu anda ekranda gördüğünüz bu web site asıl ilham aldığım web site. Şimdi burada size ana web siteyi göstereceğim ve niye farklı olduğunu birazdan göreceksiniz. İlk olarak bizi bir uçak penceresi karşılıyor ve ben içerisine girdiğimde yani scroll yaptığımda aslında bizi bir dünyanın içerisine sokuyor. Yani bakın bir deneyim başlatıyor ilk olarak ve ben içerisine girdiğimde bakın yavaşça yazılar geliyor ve uçak geliyor. Aslında özel jet bu ve özel jet krokisi gibi çıkıyor. Sonrasında görseller geliyor ve footer kısmında bakın dünya modelini koymuşlar. Yani bu dünya modeli de aslında global olduğunu gösteriyor. Yani bunların hepsinin bir amacı var. Sizi bir yani yolculuk içerisinde gezdiriyor. İşte bu web sitenin asıl amacı bir özel jeti tanıtmaktansa yani bir ürünü tanıtmaktansa sizi bir yolculuğa çıkartmak, özgürlüğü hissettirmek. Tam olarak işte ödül alan web sitelerin ana fikirleri bu oluyor. Her zaman bir ayrıcalık olması lazım. İşte burada özgürlüğü hissediyorsunuz. Bir fikir var, farklılık var. Bu yüzden bu web siteler ödül alıyor. Şimdi ben de buradan ilham aldım ve farklı bir tasarım yaptım. Bu tasarımı da şimdi size detaylı bir şekilde göstereceğim ve prompt verdiğimde de bu tasarımı Cloud'la beraber sıfırdan yapacağız. Bu prompt'u aşağıda sizinle paylaşacağım. Siz de alıp kullanabileceksiniz. O zaman hadi Cloud tarafına dönelim. Şimdi prompt'u göndermeden evvel size tasarımdan bahsetmek istiyorum. Bu sayede prompt'u daha iyi anlayacaksınız. Tasarımı ne kadar iyi anlarsanız promptları da o kadar iyi yazarsınız. O yüzden size her projede bu şekilde tasarımları anlatıyorum. Farklı farklı projeler gösteriyorum. Eğer aranızda beni ilk defa görenleriniz varsa ben Yıldız Dikme, ortalama 5 seneden beri yazılımcı olarak çalışıyorum. Ve bu şekilde kreatif web siteler uzmanlık alanlarımdan birisi. Şimdi gelin tasarıma bir göz atalım. Şimdi burada aslında bu web site bir özel jet web sitesi. Biz bunu kişisel bir portfolyo web sitesine çekiyoruz. Peki bu gerçekten çekilebilir mi tasarımsal olarak? Evet, yapılabilir. Çünkü portfolyo web sitelerinde de birçok farklı web site görmüşsünüzdür. Bir dünyanın içerisine girdiğiniz oyunlaştırılmış web siteler de var. Burada da aslında bir nevi aynı mantık var. Biz bir dünyanın içerisine giriyoruz. Bir pencerenin içerisinden bir yolculuğa başlıyoruz. İşte kişisel web siteleri de bu şekilde yapabiliriz. Yani mükemmel. İsterseniz bu görseli değiştirip bir uzay görseli yapabilirsiniz. İşte ne bileyim metro kapısı bile yapabilirsiniz. Hani kapı açılır gibi böyle değişik şeyler yapılabilir yapay zekayla. Şimdi ben scroll yaptığımda bakın gökyüzü bizi karşılıyor ve buradaki slider aslında çok değerli bir slider. Nedenini anlayacaksınız. Bakın ben hızlı bir şekilde slider tutup döndürdüğümde bakın sallanıyor. Sanki bir A4 kağıdı rüzgarda sallanıyormuş gibi bir efekt var. İşte bunun nedeni de tam olarak biz gökyüzünde olduğumuz için burada projeleri gösterirken böyle sallanmasını, sabit kalmamasını tercih ettim. Çünkü projeyle uyumlu olması gerekiyordu. Şimdi uçak kısmına bakalım. Uçak kısmını daha iyi görmeniz için ben kendimi küçülttüm. Çünkü üst üste geliyordu. Şimdi uçak kısmında dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Ben scroll yaptıkça uçak da süzülerek geliyor. Bu arada burası görsel değil, 3 boyutlu bir obje. Ben 3 boyutlu bir obje koydum buraya. Şu uyumu yakalayabilmek için ben de bu şekilde jet kullandım. Ben scroll yaptığımda iki kelime yavaşça beliriyor ve netleşiyor. Şimdi kullanıcı bu web siteye girdiğinde şu sahneyi aklından hiçbir zaman çıkartamaz. Yani web sitede aklında kalacağı 3 şeyden birisi bu sahne. Neden? Çünkü kreatif ve teknoloji bariz şekilde iki kelime duruyor.
Ve bu web siteye giren bir insan direkt şunu düşünür: bu web sitenin sahibi klasik bir insan değil. Büyük ihtimal tasarımdan anlıyor ve kreatif işlerden anlıyor. Siz işte neyi ön plana çıkartmak isterseniz bu şekilde klasik bir tasarım, yani klasik bir tasarımdan ziyade basit bir tasarım seçerek insanların daha çok dikkatini çekebilirsiniz. Ne kadar basitleştirirseniz insanların aklında o kadar kalırsınız. Mesela Apple'ı düşünün. Apple'ın aslında kutuları çok basit ama gerçekten etkileyici. Yani Apple'ın gerçek tasarımları da basit aslında ama önemli olan etkileyici olması. İşte kullanıcıya bunu iyi hissettirmesi. Bu web sitede de bu var. Burada projeler kısmını koydum. Çünkü bu web siteyi portfolyo web sitesi olarak uyarladım ben. Burayı da dinamikleştirebiliriz bu arada. Üstüne geldiğimizde mesela görseller çıkar gibi birçok farklı şey yapabiliriz. Şimdi en fazla dikkatinizi çekmek istediğim kısım footer kısmı. Footer kısmında dünya kullanmalarının sebebi global çağrısı yapıyorlar. Yani biz aslında global bir markayız demeye çalışıyor buradaki jest sitesi. Peki bir portfolyo web sitesinde dünya koymanın amacı ne olabilir? Birincisi, diyelim ki yazılımcıysanız dünyada birçok farklı şirkette çalışabilirsiniz. Yani tasarımcıysanız aslında birçok farklı meslekle alakalı. Ben globalde çalışıyorum. Birçok farklı ülkede çalıştım ve hizmet verebilirim imajı veriyor. İşte bu yüzden Futura koyulması gerçekten çok iyi olmuş. Ben inanılmaz bayıldım ve burada da bize göre uyarlamak istedim. Ben promptta aslında size daha demin anlattığım o tüm tasarımsal yolculuğu promptta da çok detaylı bir şekilde anlattım. Niye detaylı diyorum? Çünkü benim önceki videolarımda bilenleriniz vardır. Orada da promptları uzun bir şekilde yazıyorum ki sizin de bu promptları aldığınızda %90 oranında, hatta işte %100'e yakın bir şekilde benzerini çıkartıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir oran. İşte bu yüzden promptları hatasız yazmam gerekiyor. Onlar bundan dolayı uzun yapısı tamamen. Ben ilk olarak teknolojiden bahsettim. İşte GSAP ve WebGL kısmında. Ayrıca Creative Developer portfolyosu olması gerektiğini söyledim. Çünkü burada kreatif bir iş yapıyoruz ve kişisel bir web site olduğu için bunu en başta belli etmeniz gerekiyor. Sonrasında teknolojiden bahsettim. İşte burada Next.js kullandım. Siz Vue'da kullanabilirsiniz, Angular'da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim tercihim buydu. Sinematik bir yapı kullanmasını söyledim. İşte functional bir yapı olması lazım. Çünkü bütün cihazlara uyumlu olması gerektiğini söyledim. Burada responsive yapmasını söylüyorum teknik olarak. Ve sonrasında kullanacağımız teknolojilerin işte sürümlerini yazdım. GSAP tarafında, Linux tarafında. File yapısından bahsettim. Yani ben bütün promptlarında kullanıyorum bu arada bunu. Kullanacağım projede file yapısını, yani dosya yapısını bir söylüyorum, anlatıyorum. Bu şekilde yapmanı tercih ediyorum diyorum. Çünkü kafasına göre de bir proje kurabilir ama kurmasını istemiyorum. Teknik olarak yanlış yapmaması lazım. İşte buradan sonrası aslında teknik kısım tamamen. Bakın şu an kodları göreceğiz. Bakın tamamen kod kısmı var. Çünkü benim istediğim gibi smooth yapabilmesi için burada prompta müdahale etmem gerekiyor. Yani direkt şunu ver, bu şekilde sinematik yap derseniz büyük ihtimal yapamaz. Çünkü teknik olarak biraz bilgi gerekiyor bu kısmı yapabilmek için. Şimdi tamamen gerisi öyle ve en son olarak da projeyi ayağa kaldırmasını söylüyorum 3000 portunda. Ve görselleri ben içerisine direkt koydum. Size de vereceğim görselleri. Siz de public dosyası içerisinde direkt koyabilirsiniz. Direkt dosyanın içerisine koyun. Direkt Cloud alır. Bunu gönderiyorum. Opus 5'i denemek için burada Opus 5'i koyuyorum. Ve çıkan sonuca birazdan birlikte bakalım. Cloud tüm projeyi çıkarttı. Bu arada ben ortalama 25 dakikadır bekliyorum. Yani hani projenin zorluğunu oradan anlayabilirsiniz. Şimdi buradaki bölümlere göre bu arada tek tek ne yaptığını söylemiş. Şimdi hemen projeye bakalım. Gerçekten sonucu tekrar aynı çıkarttı mı? Bu arada burada bir görsel olduğu için ve arka tarafta da bir görsel var. İşte 3D obje var. Bunların hepsi yüklenirken sorun çıkartmaması için bu şekilde yükleme ekranı loading koyabilirsiniz ki bütün web site hazır olduğunda yükleme yapsın. Bu da aklınızda bulunsun. Performans için çok önemli bir şey bu. Şimdi içeriye giriyorum. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sıkıntısız şekilde çalışıyor. Şimdi buradaki yapıyı da doğru yapmış. Bakın aynı efekt sanki A4
kağıdı rüzgarda sallanıyormuş gibi aynı efekt burada da var ve sonsuz şekilde ilerliyor. Şimdi tekrardan aşağı iniyorum. Evet, belli bir yere kadar duruyor. Bu arada siz bunu biraz daha yukarıda da bırakabilirsiniz. Hani burada da bırakabilirsiniz. Ki o daha mantıklı olur bence. Bu kadar aşağıda indirmeyebilirsiniz ama ben şu çarpma efektini çok sevdiğim için böyle bıraktım. Şimdi tekrardan iniyorum ve buradaki yapıyı da doğru kurmuş. Gayet yavaşça geliyor, takılmıyor ve tekrardan arka plan değişiyor. Yazıların rengi değişiyor. Doğru. Gayet yani buradaki kısımda stabil çalışıyor. Sadece buradaki arkadaki global yazısını biraz aşağı doğru yapmış. Biraz daha yukarı da doğruydu. Yani büyük ihtimal 10 piksel aşağı kaydırmış. Bu sıkıntı değil aslında. Buradaki yazılar biraz küçük. Burayı büyütebiliriz. Yani hani geliştirme amaçlı tamamen söylüyorum. Ama bütün kurguyu doğru yapmış. Bunu siz hani farklılaştırabilirsiniz de dediğim gibi. Tamamen farklı bir pencere yapabilirsiniz. Onun içerisinden girebilir. Bu tamamen size kalmış. Yani web siteyi oyunlaştırabilirsiniz dahi. Umarım tüm projeyi ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer aklınızda herhangi bir soru kalırsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben aktif şekilde cevap veriyorum biliyorsunuz ki. Bu arada aslında güzel haberlerimden bir tanesi. Videolar 50'den fazla ülkeye ulaşmaya başladı ve aramızda farklı izleyiciler var. Yabancı, çok farklı ülkelerden. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Aktif şekilde yorum yazanlarınız oluyor yabancı dilde. Yani istediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Ben zaten aktif şekilde yapay zekayı kullanıyorum. Yani herhangi bir dilde yorum yazarsanız dahi ben direkt çeviriyorum. İngilizce yazabilirsiniz veya İtalyanca, İspanyolca, Portekizce hiç fark etmiyor. Zaten aktif şekilde İngilizceyi kullandığım için İngilizce yazarsanız da direkt anlarım. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani çekinmeyin. Kesinlikle rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Ayrıca güzel haberlerimden bir tanesi şu. Katıl butonunu aktifleştirmeyi planlıyorum. Son 2-3 haftadan beri bununla alakalı planlarım var. Orada birçok farklı proje yapacağız. Hem soru cevap şeklinde ilerlenecek. Daha farklı projeler inceleyeceğiz. Tabii ki de bu kısımda da videolar olacak. Benden çok fazla istediğiniz yorumlara yazdınız. Katıl kısmını aktifleştirir misin diye. Ben de artık yavaş yavaş o kısmı da aktifleştirmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda açacağım. Orada bir topluluk kuracağız. Bu da güzel haberlerimden bir tanesiydi. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.